Merhaba arkadaşlar. Bu çalışmamızda EMCO HMI'larda şeffaf butonlar, şeffaf nesneler oluşturmayı göreceğiz. Bu örnek projemizde HMI'de şu an bir adet resim var ve bu resmin üzerinde birçok şeffaf buton var şu an sizin göremediğiniz. Örneğin resmin üzerindeki artıya bastığımda bakın şeffaf butona basmış oluyorum aslında. Buradaki bir değeri tetikliyorum. Aynı zamanda başlat yazısının üzerine yerleştirdiğim şeffaf butona bastığımda ledim yandı. Durdur şeffaf butonuna bastığımda ledim söndü. Ya da bir yere bir set değeri girmek istiyorum. Şu an sıcaklık değeri 12 görüyor. Üzerine tıkladığımda üzerindeki şeffaf veri giriş nesnesi aktif oldu. Keypad açıldı. Herhangi bir değer yazdım. Gördüğünüz gibi altta bulunan display'e gitmiş oldu. Bunları nasıl yapıldığını yazılım tarafında görelim. Öncelikle şurada şöyle yapayım. Şurada bulunan 2 adet butonumu kaldırayım. Beraber yapalım. Bakın burada arttırma ve azaltma var. Şu aslında resim. Şimdi komponent listeme gidiyorum. Burada butonlardan değer arttır butonunu alıyorum. İlgili yere getirdim. Boyutunu ayarlayabilirim. Önemli değil. Seçtim nesneyi. Yazma adresi olarak ilgili alanı seçtim. Ben temp2 isimli bir değişken oluşturmuştum. Bunun değerini arttır anlamında. Şimdi şeffaf nasıl yapacağımızı göreceğiz. Nesne seçilirken düz görünümü seçiyorum. İkinci yapmam gereken şey ise arka plan renginden alfa kanalını 0 yapıyorum. Ve tamam dediğimde artık şeffaf hale geldi bakınız. Sadece tuttuğumda mouse ile görünüyor. Aynı şekilde azalt butonu için de gideyim. Bir adet değer azalt e, buton alayım. Bakın değer azalt getirdim. Bunun yazma adresini veya okuma adresini nereye istiyorsam aynı yeri seçiyorum. Ve şeffaf yapmak için aynı şekilde düz görünüm. Arka plan rengi alfa kanalı 0 diyorum. Şeffaf oldu. Şurada bir veri giriş nesnesi oluşturmak istiyorum. Şu display aslında bir digit bakınız. Şöyle büyüteyim size. Bunun üzerine bir veri giriş nesnesi koyacağım. Verileri buradan girmek istiyorum. Buradan gidiyorum. Veri giriş bölümünü buluyorum. Ya da butonlardan olsun. Değer ata butonunu buluyorum. Bakın değer atayı aldım. Bunu da burada keypad'le gireceğim yine. Üzerine koydum. Seçiyorum. Yazma alanını seçtim. Temp isimli değişkeni yazsın. Yine aynı şey yapıyorum. Düz görünüm diyorum. Alfa kanalını 0 yapmak için arka planı açtım. 0 dedim. Tamam dedim. Bakın şu an üzerine yerleştirmiş olduğumuz şeffaf nesneyi. Bir de bu veri giriş nesnesinin maksimum değeri burada 100'dür. Bunu büyütebilirsiniz amacınıza uygun. Hani o değere kadar değer girebilirsiniz. Şu an bu da gerçekleşti. Bir adet de push buton yapalım. Şunu sileyim burada. Ya da set butonu fark etmez hangisini isterseniz set butonu yapıyorum. Set ve reset butonları. Set butonu aldım. Getirdim. Başlatın üzerine koydum. Yazma adresine ilgili bit alanını seçtim. Düz görünüm. Arka plan rengi. Alfa kanalı 0. Aynı şekilde reset butonuyla yapalım. Bir adet reset butonu. İlgili yere yerleştirdim. Yazma adresi bit ve düz görünüm. Arka plan rengi. Alfa kanalı 0. Son olarak bir de push buton yapalım ve bitirelim çalışmamızı. Push buton aldım. Yazma adresi herhangi bir hafıza alanı. Düz görünüm ve alfa kanalı arka plan renginden 0 dediğim anda artık gördüğünüz gibi ekranımda aslında bir sürü buton var. Fakat hiçbiri görünmüyor. İstediğiniz yere bu şekilde şeffaf butonlar yerleştirip amacınıza uygun kullanabilirsiniz. Projemizi yüklediğimizde yine aynı şekilde çalışacaktır. Tıklayalım. Evet. Şöyle. Bakın açıldı. 45 dedik. İşte 45 değeri girdi. Buradan başlat, durdur. Bir şey daha göstereyim son olarak. Öyle bitirelim videomuzu. Buradaki butonu seçtiğimde bakın istediğim buton. Resim şu an arka planda görünüyor. Bu sağ tuş öne çıkar ya da geri gönder diyebilirim. Burada öne çıkarmak istiyorum resmin üstünde dursun diye.
Bunu da unutmayız. Yani görünmüyorsa neden görünmüyor diye düşünmeyin. Örneğin işte buradaki butonumu arka plana gönderecek olsam görünmeyecek. Dolayısıyla ekrandan basamayacağım. Öne çıkarmam gerekiyor. Resmi tıklayıp arka plana gönderiyorum. Bu şekilde amacıma göre birçok nesneyi şeffaf hale getirebiliyorum. Size de faydalı olacaktır bu çalışma. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.